Şimdi bir geliyor çocukluğun oyunu. CSGO. Her şey Netmarble şirketiyle başladı. Netmarble 1 Mart 2000 senesinde Aa bu kanal güzel ha, bunu Kore'de izleyebiliriz. kurulan bağımsız oyunlar S2 geliştiren bir şirketti. ne? Kore'de sayısız oyuna imza attılar. Bazı oyunları çok iyi görüp başarılı olsa da bazı oyunları bir o kadar başarısız oldu. Bir dönem bilgisayar ağırlıklı oyunlar çıkartıp bu alanda istediği sonucu alamayan Netmarble yönünü mobil oyunlara çevirdi. Bu durum onlar için çok zorlu geçecek bir 10 yılın başlangıcıydı. Bu Son süreçte silah eski ne? Ben hiç oyunlarından görmedim. kalan davalar peşlerini bırakmadı. Şirket yaptığı bu çok yönlü yatırım yüzünden deli gibi borca girmişti ve bu borçtan kurtulması gerekiyordu. 2009 yılında kendilerini bu bataktan çıkarmak için bir plan yaptılar. Kendi hisselerini halka açacaklardı. Satışlar yapıldı, şirket kendine geldi. Bu plan işe yaramıştı. Netmarble hisseleri inanılmaz derecede yükseldi ve şirket yeni oyunlar geliştirmek için yeterli paraya erişim sağladı. Böylece parayı bulan Netmarble hızla ivme alarak PC ve mobile gaming alanında ismini duyuran oyunlara imza attı. Ve işte buldukları bu para S2'nin doğuşuna sebep oldu. Bu ne lan? District 187. Bildiğiniz adıyla S2 son silah nasıl başladı? Netmarble 2009 senesinde Avrupa bölgesinde Joygame'i kurdu. Bunu yapma amacı sadece Asya pazarını değil Avrupa pazarını da kontrol etmek istiyordu. Joygame kurulduktan sonra Netmarble'ın rakipleri kendi oyunlarını Joygame üzerinden Avrupa'ya yayınlamaya başladı. Joygame çıkış yaptığı ilk yılda Wolf Team'i Avrupa Wolf Team yazınca bu mu Wolf Team cinayeti mi çıkıyor lan? Çok korkunç. sürdü ve güzel bir başarı yakaladı ve devam eden yıllarda Wolf Team ve daha birçok yapımla birlikte Wolf Joygame Team. ününü gittikçe arttırdı. Ardından Netmarble Wolf Team'e rakip olması için District 187 yani S2'yi piyasaya sürdü. Joygame 2015 yılına kadar S2 son silah oyununun yapımcılığını Netmarble'dan satın aldı. Bu dönemde Netmarble ve Softnix arasında büyük bir rekabet başlamıştı. İki Koreli firma Avrupa yarışındaydı. En başa dönelim. 2012 senesinde Netmarble kendi yapımı olan S2 son silah oyununu piyasaya sürdükten sonra daha önce görmediğimiz modlar ve dinamik bir oyunun Oğlum bu oyun tam neye benziyor biliyor musun? Böyle filmlerde karakterler böyle PlayStation'da oyun oynuyor, roleplay yaparlar ya. Televizyondaki oyunu. Karakterlerin o televizyonda oynadığı fake oyun. Sonra böyle ölür. You dead. Falan diye sana o kadar sadece. sonra daha önce görmediğimiz modlar ve dinamik bir oynanış sunuyordu. Hatta rakip oyuncuları vurduğumuzdaki o hissiyatı o kadar sevmiştim ki saatlerce bilgisayar başından kalkmıyordum. Mesela şu şarjör değiştirme olayı falan o dönem için harikaydı. Bahsettiğim yeni gelen bu modlar arasında en sevdiğim banka soygunuydu. Ama hakikaten vuruş hisleri güzel oluyor bu oyunların ha. Var ya deli gibi oynarım şimdi. Neyse S2 son silah Wolf Team'in 4-5 yılda ulaştığı oyuncu sayısını 1 yılda egale etmişti. İki oyun arasındaki rekabet firmaların sürekli Ya o dönemin Call of Duty çakmaları bunlar direkt işte. Call of Duty o kadar başarılı oldu ki evirip çevirip takla attırıp Call of Duty yaptı herifler yani. Her şeyle Call of Duty mekaniklerinden alabildiklerini almışlar yani. Kopyalabildiklerini kopyalamışlar. oyuna yenilikler getirmesine Sonra pay to win yapmışlar. neden oluyordu. En iyi tarafı bu rekabet oyuncular için güzel etkinliklere bedava ulaşmak demekti. Fakat geçmişi Netmarble'ın peşini bırakmıyordu. Oyun Avrupa'da çok ilgi görse de dünyanın geri kalanında bir o kadar önemsiz bir oyundu. Bundan dolayı S2 ile Yazdım Wolf ya, Team işte arasındaki yarış bak şimdi devam yazdım. edemedi. Oyun globalde büyük başarısızlığa imza atmış olsa da durum Türkiye için çok farklıydı. Wolf Team'in 4 yılda geçtiği 1 milyon oyuncu barajına S2 yalnızca 1 yılda geçti. Ve bunu bir sürü rakibine rağmen yaptı. Hatırlarsınız bu dönemde bir sürü firma bu kalıpta FPS oyunu çıkarttı. O dönemde bir sürü FPS oyunu reklamı falan görüyorduk. Hatta ben de S2 ile bir reklam sayesinde tanışmıştım. Evet ya, bir dönem inanılmaz derecede FPS şeyi vardı, böyle FPS oyun manyaklığı. Hani hep böyle piyasadaki en büyük oyunlar hep FPS oluyordu. Şimdi artık pay to win oyunlar biraz daha böyle bir MMO'ya falan kaymaya başladı gibi hissediyorum. Tekrardan yani gene. Oyun MMO da değil de böyle pay to win oyun, böyle Mafya City'nin tarzını şu an mobilde çok tutuyor onlar. bir şekilde bu FPS oyun kalabalığının arasından sıyrılmayı ve büyümeyi başarmıştı. Daha demin dediğim gibi S2 Netmarble'ın PC için yaptığı bir deneme sürümüydü. Aslında gelirinin büyük bir çoğunluğunu mobil oyun sektöründen elde ediyordu. Yanlışlıkla bir şey... Heh. Why so serious? Why so serious? SS alayım da. Ya onu yanlışlıkla CTRL V'de kalmış. Atayım dedim ben de size.
Bu PC deneme sürümü Avrupa için iyi gitse de Asya için pek iyi gitmiyordu. Bu yüzden 2012 yılında çıkardıkları S2 Sonsil oyunun 2013 yılında fişini çektiler. Fakat yayıncılık hakkı devam eden Joy Game Avrupa için S2 oyununu kapatmadı. Hala insanlar çılgınlar gibi oyunu oynuyordu. Fakat her güzel şeyin bir sonu vardı. 2014 yılı sonlarında oyun kapanmaya yaklaşırken Joy Game oyunla olan ilgisini kesmeye başlamıştı. Oyuna yeni yamalar gelmiyor, hileler arttıkça artıyordu. Oyun büyük bir hile batağına düşmüştü. Bu yüzden çok fazla oyuncu kaybı yaşadı. Halihazırda S2'yi salmış olan Joy Game kendi geliştirdiği Rip Final Bullet isimli oyunla oyuncu toplayabilmek için S2 oyununu kullandı. Rip Final Bullet'ı çıkardığında şöyle değişik bir şey yaptı. Eğer S2 oynuyorsanız kendi hesabınızla Rip Final Bullet'a girebiliyordunuz ve ekstra ödüller kazanıyordunuz. S2 son silah kitlesini böylece kendi oyununa çekmeyi planlıyordu Joy Game. Ama her ne kadar uğraşsalar da Rip Final Bullet'ı asla tutturamadılar. Joy Game'in çıkarttığı bu yeni FPS oyunu çıkartıldığı ilk yılda geri kapatıldı. Bunlar yaşanırken S2'nin de süresi bitmişti. Joy Game'in elinde yılların devi Wolf Team kalmıştı. Ve hala günümüzde bile ufak bir kitle tarafından oynanmaya devam eden o dev Wolf Team. Evet, S2 son silah Avrupa için başarılı bir projeydi. Fakat yapımcısı Netmarble'ın uğraştığı davalar oyunun devam etmesine engel oluyordu. Joy Game neden oyunun haklarını alıp devam ettirmedi diye soruyorsanız daha demin bahsettiğim gibi. Oyun zaten son dönemlerinde yapımcı firma tarafından bırakıldığından Joy Game için değersizleşmişti. Oyunda artan hilelere engel olunamıyordu ve bu da oyunun son yöneticisi Joy Game'in pek umrunda değildi. Kurtulmak için çoktan yeni bir oyuna geçiş yapmışlardı. Bu yüzden S2'nin fişi hızlıca çekildi ve bir daha geri dönmedi. Son silah kapalı kaldığı sürede forumlarda açılması için imza kampanyaları başlatıldı ama sonuç vermedi. Bazı ekipler oyunun kodlarını bulmaya çalıştı, bazıları ise yeniden yapmaya kalktı. Bunları yaparken S2 Remake adını verdikleri Facebook sayfasına paylaşımlar da yapan oldu. Günümüzde çok yakın bir tarihte çıkacağını bile söylediler ama asla çıkmadı. Hatta bazı oyuncular S2'nin menü ekranına girebildikleri bazı açıklar keşfetti. Bu olay bu bahsettiğim ekipler için büyük bir gelişme oldu. Çünkü oyunun kodlarına erişebileceklerini düşünüyorlardı. Ama bu kodlar sadece menü içeriyordu. Oyun kapandığı dönemde kodlarla birlikte ortadan yok oldu. Bir daha geri dönülemez bir şekilde piyasadan silindi. Geri yapmaya çalışan ekipler günümüzde bile bunu sürdürüyordur belki. Ancak oyun eski popülaritesini yitireli çok oldu. Benim gibi bağımlısı olan belki 1000 kişi falan vardır ama bu yeterli değil biliyorsunuz. O yüzden bence bu duruma söylenebilecek en iyi söz eskiler eskiden iyiydi demek. En azından bana anlatacak bir hikaye çıkıyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Point Blank'e ne oldu lan? Bu kanal çok fena kitledi ha. Bunda mı? Point Blank'e ne oldu hakikaten? Ben hiçbirini oynamadım bu arada. Benim hiç böyle bu FPS oyunlarının hiçbirini oynadım mı? Oynamadım. Bir tane bir oyun vardı. Çok hype'lanmıştım. PewDiePie'in videosunu çektiği bir oyun var. Çok eskiden ama. İlk videolarından biri bak. Oyununu hep unutuyorum, hep böyle buluyorum.